Hoş geldin, hoş bulduk. Şu Yusuf Trader, Hazal da freelance grafik tasarımcılığı yapıyor. Burada böyle bir sonsuzluk havuzumuz var. Uzaktan çalışarak işler halledilebilir mi? İnsanların aklına şu soru da olabilir. Ömür boyu böyle mi olacak falan. Türk lirası kazanarak Asya'da yaşanır mı? Sadece freelance ile mesela gezilir. Burada önemli olan şu. Çünkü çoğu insan bunu sanıyor ki kripto, sandıklarım da var. Bu işten en sonunda vazgeçiyorlar. Tamamen sadece trade üzerinde geçiniyorum. O kadar hayatımızda bir dönüm noktası oldu. Herkese yeni bir bölümden Merhabalar. şu anda misafirlikteyiz ve bundan 3 ay önce tanıştığımız arkadaşlarımız var. Onların yanına geldik. Hazal ve Yusuf. Burada kalıyorlar. Daha güzeli deniz manzarası var. Şu anda Wungtao bizim abi şehri. burada. Merhabalar abi. Evet. Nasılsınız? İyiyim valla. Ben de burada misafirlikteydim. Aynen. Bugün şimdi gidiyorum birazdan. 10 dakika Süper. içinde otobüs gelecek. Bu arada Ahmet abi Biliyor de YouTuber Evet. kendisi. Ahmet'in rotası buraya koyarız. Tamam, şimdi daha da bir meşhur oluyorum o zaman. Evet. Sizin de takipçi var herhalde. 3000 mi? Öyle bir şey. 2000 falan 2000'e bizim. yakın. Çok değil de yani yavaş yavaş biz Ya de benim de büyüyoruz. öyle. Ama önemli olan kaliteli güzel insanlar Evet, olsun. kesinlikle. Ben o bakımdan çok şanslıyım. Darısı da sizin başınıza. İnşallah. İnşallah. Valla. Ama çok büyük sürpriz oldu ya. Evet. Buradasınız siz Evet de. evet buradayız. Biz 32. kattayız burada. 32. katta. Güzel. Oo, bütün her tarafı görüyorsunuz. Evet, bayağı güzel bizim. Bizim güzel odaya bir yer. gelebilirsiniz isterseniz. Arkadaşlar da var. Keşke şimdi gidiyorum ben. Aa, Tabii. YouTube izlerseniz yorum yapın ha. izliyoruz Tamam sizi. mı? Destekleyin. Tekrardan görüşürüz umarız. Tamam. Çok teşekkürler bu arada. Teşekkür Ne demek ederiz. rica ederim. Görüşmek üzere. Kendinize Görüşürüz. çok iyi dikkat günler. edin. Teşekkürler. Hoşçakal. Birkaç gün önce biz bu abiyi YouTube'da gördük. Daha önce hiç görmedik, yani karşılaşmadık, tanımıyoruz. Bir gün sonra bu şehre geldik ve alışveriş merkezinde Ali tanıdı. Dedi bu Ahmet abi değil mi? Sohbet ettik onunla. Gerçekten müthiş bir insan Yani ya. videolardaki Çok samimiyeti şeydi, çok samimiydi ama gerçek hayatta da aynı samimiyeti koruyor, öyle bir insan. O yüzden Ahmet abiyi de çok sevdik. Ona da destek olursanız çok seviniriz. Bu arada biz şu anda market alışverişine çıktık. Şimdi iftara bir saat kaldı. İftar hazırlığı yapacağız. Sonrasında sizinle bölümün devamında ne yapacağız onu anlatayım ufaktan. Yusuf'la Hazal ikisi de uzaktan çalışıyor. Yusuf Trader, Hazal da freelance olarak grafik tasarımcılığı yapıyor. Bu detayların hepsini yukarı çıktığımızda kendilerinden dinleyeceğiz zaten. Onlarla birlikte röportaj yapacağız. Yani uzaktan çalışarak hayat idare ettiriliyor mu? Veya Türkiye şartlarıyla buradaki bir beyaz yakalı olarak sınıflandıracağım onları. Buradaki bir beyaz yakalının hayatı nasıl? Onları değerlendireceğiz sizinle. Veyahut da burada kaldığınızda ne kadar konaklamaya ücret ödüyoruz gibisinden böyle tüm soruların cevaplarını bulacağız sizinle ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ama öncesinde şimdi bir markete geldik. Biz şu an Wungtao şehrindeyiz. Bu şehrin yaklaşık 400 binlik bir nüfusu var arkadaşlar. Bayağı büyük bir şehir. Yarımada zaten şehir bu arada. Sakin ama çok sakin. Evet. Genel olarak biraz daha buraya kendini dinlemek isteyen insanlar geliyor gibi Chill hissettirdi modda. bize. Evet. Ali'nin tabirine göre. Gece saat 11'de burada hiç kimseyi görmüyorsunuz. Öyle bir şehir. Burada çok büyük bir market var. Lotte Mart diye geçiyor. Şey gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'deki Beşem, Migroslar gibi düşünebilirsiniz. Bu arada buradaki marketlerde şöyle bir durum var. Girişte güvenlik sizin poşetinizi, çantanızı falan bağlıyor. Hatta girerken eğer poşetiniz varsa poşetinizi şöyle dolaplar var. Bu dolaplara bırakmanızı istiyor. Bu dolapların nasıl çalıştığını göstereyim size. Eşya bırakacağız diyoruz. Seçiyoruz. Şöyle bakın yüzümü okudu benim. Büyük mü diyor, küçük mü diyor. Küçük diyorum. Açtı. Buraya eşyamızı koyduk. Kapattık. Şu an eşyamız teslim alındı bakın gördüğünüz gibi. Şimdi geri döndük. Alışveriş bitti. Geliyoruz diyoruz ki eşyamı geri almaya geldim. Tıkladık. Tamam dedik ve Tekrar gördüğünüz edin. gibi aynı dolabı açıyor ve buradan eşyanızı alabiliyorsunuz. Hem güvenlik açısından yapıyorlar bunu hem de rahatlık olarak güzel bir rahatlık sağlıyor size. Bayağı güzel bir şey ya. Alışverişten de biraz fiyatlar hakkında bilgi vermek istiyorum kısaca. Sebzelerden canlı olarak yok, o yüzden mecburen dedik donmuş alalım. Çünkü uzun zamandır fasulye yemiyoruz ve salçayı burada var, yemedim. Asya'da biz çok düzgün salça bulamamıştık Evet. ama Vietnam'da güzel salça falan da var. Sence yeterli olur mu? Yeter bence. Çok mu? Şöyle size biraz mesela meyvelerden, sebzelerden örnek verelim. Domatesin 1 kilosu şu anda yaklaşık 2 dolar. Bayağı pahalı gözükebilir ama burada şöyle bir avantaj var. Biraz daha tarihi geçmeye yakın ürünler oluyor bu şekilde.
Mesela bakın orada 2 dolardı. Buradan oldu 1 dolara düştü. 800 gramı. Yarı fiyatına satılıyor. Böyle biraz daha kötü olan ürünleri satıyorlar ama bu kötü olan ürünler de gayet düzgün oluyor. Kötü değil aynen. Yani burada böyle avantajlarınız olabiliyor. Aa, mısırlara bak 11.000'e inmiş. Yarı fiyatına inmiş bak. Normalde 22.000 yani 1 dolar. Şu an 50 sente inmiş durumda ve bayağı başarılı. Şöyle atalım. Şöyle mesela bakın deniz ürünleri var burada. Göster denizi. Şöyle Anneciğim mesela burada ne arıyorsun? yılan var ve yılanın 150 gramı şu anda 1,5 dolar arkadaşlar. Şunu merak ediyorum ben. O ne? Midyenin içi değil mi bu? Midyenin içi evet. Bunlar bu şekilde de çok 2 dolar bu da yine. Başka ne var mesela farklı olarak? Şöyle kurt sanırım bunlar. Kurt var. Bu da mesela yine 1,5 dolar. Sonrasında daha farklı. Burada kurbağa var mı? Normalde böyle kurbağayı da temizleyip koyuyorlar. Şurada da kurbağa var mesela. Aşkım bugün Şu akşama şekilde kurbağaları bundan temizleyip yapalım. buraya koyuyorlar. Burada da etler var arkadaşlar. Yarım kilosu 160.000 dong. Yani ne kadar yapıyor? 6 dolar yapıyor. Şurada indirimli etler var mesela bak. Yarım kilo şu an 120 TL aşkım, çok hesaplı. Küçük küçük sote bile yapar yeriz yani. Şurada kıyma var mesela bak. Kıymaya bakalım. Yarım kilo kıyma da 4 dolar yine aynı şekilde. Şurada bakın tavuklar var. Yarım kilo tavuk şu anda 2 dolar. Tavuk daha pahalıya geliyor şu anda baktığında. Ette o zaman buna mı karar kıldık? o Bak şöyle var bir de. Bu mesela 120.550 gram. Bu daha bu mantıklı da gibi. mantıklı. Çünkü Daha 3 yağlı kişi, gibi. evet hem 3 kişi yiyeceğiz. Tamını alıyoruz. Burada et olarak şöyle bir durum var. Kobe eti var. Bu et en lezzetli et olarak geçiyor. Sığır eti. Biz aldık bundan bir kere arkadaşlar. Nasıldı lezzeti? Sen beğendin mi? Çok böyle yağ hissiyatı geliyor. Ağzında böyle hani genellikle et yerken böyle dişinizin arasında et kaçar falan ya, boğazında böyle dağılıyor. Böyle puf oluyor. Öyle bir şey miydi? Evet. Ben çok beğendim bu arada. Lokum gibiydi. Ağızda dağıldığı için çok hoşuma gitti. Bana çok koktu et. Bilmiyorum, sanki böyle kuzu keçi et yiyormuşum gibi böyle koktu. Fiyatını göstereyim bir de arkadaşlar. 4 dolar şu anda 200 gram et ama bayağı zahmetli ve zor bir et yetiştirme olarak. O yüzden fiyat olarak hesaplı olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan da ekmeğimizi alacağız. Fransa'nın gözünü seveyim. Fransa sayesinde burada baget ekmek kültürü Evet o kadar ya. gelişmiş durumda ki. Şöyle bir baget ekmeği o kadar güzel kokuyor ki şu an koku. Şu an çok uygun ve Türkiye'deki lezzetle birebir aynı. Ne kadar alıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle bir baget ekmeği. Biz en son aldığımızda 60 liraya almıştık. Aynı bu boy, hatırlarsın. Tayland'da. Şu an kaç para oluyor bu? 0,30 dolar gibi düşünebilirsin. Bayağı hesaplı. 3 tane alalım aşkım. Ekmek yeniyor. Abla bak masum Abla alıyor. eliyle katıyor. Sanki abla sen Vesile. yiyemeyeceksin mi ya? Vesile sinirlendi. Şimdi bir de sahurluk menü yapıyoruz. Onlu yumurta satılıyor. 30.000 dong. Yaklaşık 1,25 dolar. Bir tane de bundan aldık. Artık çıkış yapıyoruz. Market alışverişimizi de bu şekilde tamamladık. Bakalım kasada ne kadar tutacak. Ben ne kadar diyorum? 400.000 diyorum. Bence de ya. 400'e yakın. 350-400. 360.000. Ne kadar tuttu biliyor musun? 12. Artı 2, 14 dolar tuttu şu an bu menü. Yani yaklaşık 500 TL. Ama içinde şu an balığı var, eti var, fasulye, hadi fasulye para Biz tutmuyor. şu an Türkiye'de olsaydık o eti ve balığı bu fiyata alırdık diye düşünüyorum. Yani yarım kilo et aldık. Yarım kilo eti ben şu an bilmiyorum 300'den aşağıya alabileceğini düşünmüyorum Türkiye'den. Ve vardık, al suyu. Şöyle evimize. Evimiz oldu ama Hazal Gül'ün evine. Hoş geldiniz. Cookie. Hoş geldi, hoş bulduk. Bak ne yapmışlar bak. Oo, Türk biz de mısır kahveleri. aldık. Vesile hemen hummalı bir şekilde hazırlıklara başladı. Bu arada Yarımada demiştim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan biraz gözüküyor. Şurada deniz var. Orada hatta şey var. Şöyle şurada karşıda bir oturan budamız var, altın kaplama. Burada da sahilimiz var. Sizce bu evin kirası ne kadardır? Hadi yorumlarda yazın bakalım. İlerleyen dakikalarda söyleyeceğiz, bilebilecek misiniz? Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz hazır oldu. Daha doğrusu etler hazır oldu. Vesile fasulyeyle uğraşıyor ama fasulyede şöyle bir hayal kırıklığı oldu bizde. Kabuğu çok kalın, böyle hani bizdeki gibi yiyince Bak yenilmiyor. yedim, ağzımda böyle kabuk çıktı. Kabuk, dış kabuğu var bunun herhalde. Sadece içi yeniyor o zaman bunu. Ne bileyim ben Keşke hayatımda öyle bir öncesinde şey. deneseydik. Neyse, orada bir sıkıntı oldu ama etimiz güzel Allah'a şükür. Şimdi sırada ne var? Balığı yapıyoruz hemen. Elim yandı. Konuşmak ister misin? Ben iftardayım hala ve Ramazan ayındayız. Evet, Ali iftarda hala. Vesileciğim Bu bir arada- haftalık izne çıktı. Evet, neyse havuzu göster gel. Burada böyle bir sonsuzluk havuzumuz var.
Normalde dün girecektik biz bu havuza ama maalesef dün temizlik vardı burada, giremedik. Burada şey gibi, bu sağdaki oturanlar muhtemelen buradaki kişisel koç gibi bir şey. Burada Bence da böyle de. tatlı bir spor salonu var. Bisiklet var, koşu Bak bandı var. kocası da var şurada kenarda. Çıkalım mı? Evet çıkalım. Evet. Aa, evet. Merhabalar. Merhaba. Burada da maşallah her yerde Türk'le karşılaşıyoruz. Türkler her yeri basmış durumda şu an. Her yere istila ettik. Evet. Burası da bu şekilde ve buranın manzarası da direkt böyle denizi görüyor arkadaşlar. Bayağı başarılı. Bayağı güzel. Hava şu an o kadar sıcak ki burada. Tam böyle cidden havuza girilmelik hava var yani. Hadi gidelim. Şimdi ne yapıyoruz? Yusufgil'in yanına giriyoruz ve artık Yusufgil'le röportaj yapıp biraz da onlardan burayı dinleyeceğiz. Bakalım onlar burası hakkında neler söyleyecekler. Evet, Yusuf'un keyfiyeti normalde dün yapacaktık. Baştan direkt gömeyim Yusuf'u. Hiç keyfim yoktu, evet. Ne Dün keyfin yoktu Yusuf'un? çalışıyordum, işim vardı. İşimin zor dönemlerindeydim. Yusuf, sabah da söylediğim gibi trader. Hazal'cığım da grafik tasarımcı dedim ama doğru mu tanımladım kanka Evet, seni? ben öyle diyorum. Başka diyecek bir şey yok. Yusuf'la Hazal'la biz bundan yaklaşık 4 ay önce tanıştık Malezya'da. Biz sokak müziği yaparken Yusuf'cum geldi. İlk başlangıç Yusuf da hiç konuşmayı sevmez kimseyle. hiç sevmezdim ama böyle bir gördüm. Çok tatlı duruyorlardı, konuşmak istedim. Böyle tanıştık. Zaten Yusufgil'in kendi anlatır birazdan. İlk başta bir dünya turu veya dünyada gezerek çalışmak gibi bir hayali yoktu. Böyle kafa dinlemek için biraz tatile çıkmışlardı. Evet. Ondan sonra biz biraz ilham olduk. Biraz da onların içinde vardı derken böyle bu işi sürekli hale getirmeye çalıştılar. Normalde biz bir buçuk aylık falan bir tatile çıktık. Yani tatil dediğimde biz ilk önce Bali'ye gittik. Oradan Singapur, en sonunda Malezya. Malezya'dan dönüştü. Yani biz mesela tanıştık, 5 gün sonra dönüşümüzdü ama tanıştıktan sonra biz zaten uzaktan çalıştığımız için dedik ki gezelim, böyle gezilebiliyor, beraber gezelim. Onların da rotası bize çok uydu çünkü hani şuraya gezeceğiz, buraya gezeceğiz deyince Hazal zaten dünyayı gezmeyi çok istiyordu, seviyordu. Evet, Ali ile Vesile'yi görünce gezilebilir olduğunu gördüm. Normalde çok zor olacağını düşünüyordum. Sonra Ali ile Vesile biz geziyoruz deyince ben tabii zırladım Yusuf'a kalalım diye. Yusuf pek yanaşmadı ilk önce. Tabii çünkü benim işim biraz daha böyle dikkat isteyen bir iş. Böyle gezerek anda çok hala zor. bakıyorum. Aynen şu an bakmak zorundayım. Onun gibi iş olduğu için benim için zordu. Hala zorlanıyorum. Ama bir yandan da çok keyifli. Yani geziyor olmak çok keyifli. İşte öyle başladık. Ama biz şu de. anki geldiğimiz durum evi kapattık. Evet, Türkiye'deki evimizi kapattık. Eşyaları başka bir yere taşıttık. Evet. Şu an orada bir evimiz yok yani. 5-6 ay falan 6 da oldu olmuştu galiba. işte. Yani. 4 gün sonra 6 ay olacak. 6 aydır dünyayı gezmeye çalışıyorum. Evet. Alabilir miyim? Başlangıçta bu arada hani bir ay falan biz birlikte gezdik. Zaten önceki videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Tayland'da full birlikteydik. Sonrasında biraz daha böyle yerleşik hayat modunda gezmeye karar verdiler. Şu anda da burayı tuttular mesela. Burayı bir aylık tuttu Yusufgil. Şu an kapattığımız evle aynı fiyat bu arada. Yani İstanbul'da kapattığımız normal bir sokak arasında kapattığımız daireyle aynı fiyata geldi burası bir aylık ki zaten sen İmkanlarını gösterdim buranın. Evet. Bir aylığı 21 bin TL oldu buranın bize. Yani günlük tutmak istediğinde de yine 700 TL gibi bir rakama günlükte tutabiliyorsun burayı. Evet. O şekilde şu an. Peki kanka, ben biraz da işiniz hakkında soru sormak istiyorum size. Şu an Türkiye'den buraya taşındınız baktığında ve bu hayatı devam ettireceksiniz. Geri dönmeyi düşünmüyorsunuz Türkiye'ye. Evet. Sizce bu tempo nasıl, yapılabilir mi? Uzaktan çalışarak işler halledilebilir mi? İkinizin de farklı işleri var. Ama bir şekilde başarıyorsunuz. Bu işi yapan veya yapmak isteyen insanlara böyle söyleyeceğiniz veya tavsiye edeceğiniz herhangi bir fikir var mı? Tavsiye edince herkes Hazancımdan bağırmak başlayalım. Ya, Hazancım kendi işinden. Ya pandemiden sonra evlere kapandığımız için evden çalışabiliyorken Vietnam'dan çalışmanın da bir farkı olmuyor. Aynı saatte aynı şekilde bilgisayarın karşısındaysan ve internetin varsa gezebilirsin. Şöyle oluyor bizimki de. Hafta sonları geziyoruz gittiğimiz yerde. O yüzden mesela hafta sonu Türkiye'de olduğum zaman hem daha fazla para harcıyorum hem de hep aynı şeyleri yapıyordum. Ama şimdi tatil zamanlarımda vakit bulduğumuzda dışarı çıkıyoruz ve Vietnam'ı yaşamış oluyoruz ya da Bangkok'u yaşamış oluyoruz. O yüzden bu çok güzel oluyor. Ya bence kesinlikle gelmeliler. Harcadığın paranın hakkını veriyorsun, üzülmüyorsun ama Türkiye'de gerçekten bence üzülüyordum buna. Evet. Kesinlikle. Çünkü kahve içiyorsun. Çok pardon, ne diyeceğim? İşte mesela kahve içiyorsun. Bir bakıyorsun 1000 lira adisyon gelmiş. Bir kahve, bir kek, bir şey yedim. Maalesef öyle şu an. Bak, Evet. mesela biz Vietnam'da ilk girdiğimizde daha fiyatları bilmiyorduk. Girdik bir tane kahveye ki zincir kahveydi bu. 2 tane kahve aldık, kurabiye aldık, kek aldık falan. Normal orada ödediğim para benim 200'dü. Normal Türk parası 300'e denk. 300 TL aldığın
yani çok güzel bir imkan bu. Aynen. Ben bunun aynısını Türkiye'de bir zincir olan bir yerde içsem bu kahveyi herhalde bir 800'den aşağı Şu çıkmam an yani. Türkiye'de en ucuz kahve 200 falandır diye düşünüyorum. Yani o ben. Starbucks Sadece 2 kahveyi o fiyata verecekken Evet. burada dolu dolu bir menü alıyorsun. Evet. En basit örneği. Ya bir de insanların aklına şu soru da olabilir. Ömür boyu böyle mi olacak falan. Biz de mesela bunu çok konuşuyoruz kendi aramızda. Sağlık açısından Türkiye'ye daha çok güveniyoruz. Ve Türkiye'yi de çok seviyoruz yani aslında ama şu an sanki dünyada görebilecek, gezebilecek imkanımız varken bunu dışarıda yapalım gibi oldu bizim için. Yani benim işim de ben trader'ım. Fon yönetiyorum. Fon yönettiğim için herhangi bir saat ya da bir şeyde bir yerde kalmama gerek yok. Zaten uzaktan internette olan her yerde çalışabiliyorum. O yüzden Türkiye'de kalmama gerek yoktu. Biz zaten Türkiye'de de İstanbul'daydık. Buraya gelmeden 3 yıl önce Akçay'a yerleşmiştik. Yani O İstanbul'un stresinden kaçmak aynen. için. Evet. Biraz da zaten uzaktan çalışıyoruz, oraya kaçmıştık. Bu bizim için de ekstra bir seviye oldu. Ya aslında yaptığımız, ben mesela sabah uyandığım vakit nerede uyandığım hiçbir önemi yok yani. Ben o işimi yapabiliyorsam benim için okeydi. Sadece saatler biraz beni yoruyordu. 4 saat ileri. Şimdi Evet. mesela yani Bali'ye gideceğiz. Bali'de 5 saat değil 5 mi? saat. Trade'in dışında işte Twitter hesabım da var benim. Paylaşım yapmak zorundayım. Mentörlük grubum var, eğitim grubum var. Onlara sürekli aktif olmak zorundayım. Bu yüzden mesela Türkiye'nin aktiflik saati benim için çok önemli. Ama burada onu kaçırabiliyorum mesela. Türkiye'de 7-8 gibi aktif olman gerekirken burada saat 12-1 oluyor. Yavaş yavaş alışıyorum onda. O sistemi de oturtuyorum. Onun dışında hiçbir problem yok yani. İş ve para varsa yani uzaktan çalışabiliyorsan ki biz hala mesela kendi işimizin dışında sürekli bir fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Sahada böyle rahat olduğumuz için kafa olarak biraz daha fırsat kovalamaya çalışıyoruz. Başka iş kollarına bakıyoruz falan. O anlamda bence uzaktan çalışılıyorsa kesinlikle denenmesi gereken bir şey bu. Ya bir de şöyle bir durum var. Şu an mesela sen farklı iş kolu dedin. Dünyayı gezdiğinizde şöyle bir avantaj oluyor. Gittiğiniz her yerde bambaşka kafada insanlarla tanışıyorsunuz veya başka işler yapan insanlar görüyorsunuz. O yönden de böyle farklı iş kolu arayan insanlar için böyle ufkunu çarpı 5 falan genişletiyor aslında. O yönden de ekstra bir avantajın Kesinlikle oluyor. öyle. Her bakımdan bir kere de olsa böyle eğer uzaktan çalışabiliyorsanız bence denenmesi gereken bir şey diyorum ben. Sadece böyle videolarda bazen görüyorum çok ucuz olduğunu söylüyorlar. Ucuz ama yani en az 2 kişinin toplam geliri $1000 olması lazım. Genel olarak da Asya hakkında da böyle hazır buraya girmişken ondan da bahsedelim o zaman. Türk lirası kazanarak Asya'da güzel bir şekilde yaşanır mı? Mesela şöyle diyelim. Türkiye'de kendi işlerimize kazandığımız parayla Türkiye'de yaşantımız kötü İstanbul'da değildi. yaşıyor olsaydık birazcık zorlanırdık. Biraz zorlanabilirdik ama yine de kötü değildi. Şimdi bakıyorum o parayla burada yaşamak, yani şöyle düşünün. Türkiye'de düşünüp de yapamayacağımız bazı şeyler olur yani. Hafta sonu şuraya gidelim dediğimiz vakit ya bu şimdi masraflı çıkar deyip yapmadığınız. Burada aynı imkanda mesela biz şöyle söyleyeyim, bir tane Yunus turuna katıldık. Bali'de yaptık bunu. Hafta sonu sen arabanla benzinli koyuyorsun. Gidiyorsun bir yere. 2-3 gün takılıyorsun ya da başka bir şey yapıyorsun. Geri dönüyorsun. Bir bakıyorsun zaten 4-4,5 kesin gitmiş yemenle içmenle. Biz Yunus turu yaptık. Sabah alıyorlar, akşam bırakıyorlar. İstediğin yere götürüyorlar seni ki Yunuslarla yüzdük. Bu tur bize 4000 liraya geldi 2 kişi toplam. Ki özeldi, bir de özel tekne gibiydi ve bu gibi imkanlar o kadar kolay ki. Burada mesela motor kiralamak da çok ucuz. O yüzden böyle Türkiye'de yaşantında harcadığın paranın %50'sini harcamıyorsun burada, öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de yapabiliyorsan ve uzaktan çalış yapabiliyorsan emin ol yarısını harcayacaksın ki daha fazla imkan. Yani daha da fazla şey yapabilirsin. O yüzden bence kesinlikle yaşanabilir yani o şekilde. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an bu ev 2+1. 2 tane yatak odası var. Yani bu evi 2 çift de tutabilirsin. 2 çift tuttuğunda da aslında kişi başına 10.000 yapıyor ve ortak alanı da var. Yukarıda çalışabileceği yerler var. Evet, sıkılan ya da toplantısı olan yukarı çıkıp bir saat görüşmemen gelebiliyor. Yani o anlamda da çok güzel. Salonu var. İmkan olarak da yani aslında 20.000 ama bu 20.000 aslında 4 kişinin yaşayabileceği veya 2 farklı kişinin yaşayabileceği bir 20.000. Baz Onu aldı. da göz önünde aldığınızda yani 10.000'e bu evde kalabiliyorsunuz. Evet. Başka mesela biz de mesela gezmeye başladıktan sonra bir tane 360 kamera aldık. Ha evet, o da var. Çok keyifli çünkü gerçekten gezmek, bunu çekmek, o anları hatıra olarak saklamak çok keyifli. Onları da Ali'lerden işte gördük, hatıra Hazal olarak yeni YouTube biriktiriyoruz kanalı diye. açtı. İsmini buraya etiketleriz Evet. şuraya. Orada Hazal'da yaptığı videoları 360 olarak çekiyor. YouTube'a yüklüyor. YouTube'un da şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Orada videoya girdiğin anda fareyle kaydırabiliyorsun. Yani direkt Hazal'ın çektiği videoyu 360 derece olarak görüyorsun. Telefondan açtığımızda o videoyu mesela şu şekilde izliyorum ya ben. Bu tarafa çevirdiğimde o taraftaki şeyleri de görebiliyorsun. Yukarı olsun aşağı 360 şekilde yani. evet, zaten Aynen. zaten konsept tamamen sessiz Evet. olmak. Yani fazla konuşmadan çekiyoruz. Çünkü orada hissetmenizi istiyoruz. 360 olduğu için, böyle çevirebildiğin için her yeri. Yani sanki biz de aynı sokakta yürüyormuş gibi istediğiniz yere bakıp istediğiniz yere durarak izleyebiliyorsunuz. O yüzden çok keyifli. Bizim gezmemiz de keyiflendirdi. Yani ben mesela çok gezmeyi sevmezdim ama şimdi diyorum ki bak çekeriz. Burayı çekelim Hatıra falan. olarak kalır. İşte bazen mesela bazı tapınaklara girmek istemiyorum. Sıkılıyorum. Hazal giriyor benden önce.
Giriyor, ben Diyor ki, dışarıda bekliyorum. Videoyu izlerim diyor. Beni yolluyor oraya, ben çekiyorum. Akşam videoyu izliyor. Tamam diyor, gördüm işte. Aynen, videodan çevire sanki oradaymış gibi izliyorum. Evet. Ya ben bunu yapıyorsam siz de yapabilirsiniz. O yüzden çok keyifli bir şey. Yap. Teşekkür ederim. Senin başka sorun şimdi? Bu arada şey de var arkadaşlar. Hazal maşallah şey gibi böyle her kapıyı açtığımızda arkasından bambaşka bir hikaye çıkıyor. Hazal'ın öyle bir durumu var. Şu an Hazal hem YouTube yapmaya çalışıyor, hem freelance olarak işler almaya çalışıyor, hem de normal bir şekilde uzaktan çalışıyor. Freelance'de de yine sadece freelance'le mesela gezilir mi kanka? Onu da değinmek ister misin? Bence de gezilir. Ama Evet. tek sen ve freelance bazen şey olabiliyor mesela streslenebiliyorsun yine. İşte bu şimdi vazgeçerse, iş olmazsa gibi Evet. stresleri yaşayabiliyorsun. Hani tam bir iş olmadığı için. Ama şey diye düşündük, oldu ki hiçbir markamız kalmadı ya da hiçbir freelance'imiz kalmadı. O zaman bir uçak tutar Türkiye'ye geri döneriz Aynen, diyoruz. evet. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar, freelance'te de. Mesela Hazal'la bir ara oturduk, dedi ki kanka dedi hani ben biraz daha yoğunluk vermek istiyorum freelance'e dedi. Akşam oturdu, araştırdı biraz. Gün sonunda birkaç tane iş bulmuştu. Gece o gün 2-3 saat çalıştı Hazal. O işlerle aslında 3-4 günlük yemek paranı çıkardık diye bir örnek verebiliriz sanırım. O şekilde de aslında yine bir şekilde dengeyi sağlayıp sadece freelance'te çalışabilirsin. Bazen stresli olabilir ama onu da deneyebilirsiniz. Ya zaten bence uzaktan çalışılıyorsa, çiftsen İstanbul'da ne bileyim çok güzel bir yerde çok güzel bir evin yoksa, tamam mı? Yani kiradaysan, uzaktan çalışıyorsan, bir de çiftsen bence kesinlikle bu denenmeli yani. Çocuklarınıza anlatacağınız müthiş Evet, anılar yani bunlar ya. Bizim ömür de boyu aynı gezmek şekilde. değil buradaki durum yani. Bence gelip böyle bir ay burada, bir ay orada. Mesela biz buradan sıkıldık diyelim buradan. Şehir değiştiriyorsun. Sanki böyle mesela ben normalde Türkiye'de İstanbul'dan Akçay'a giderken böyle etim sıkışırdı, böyle ölürdüm istemezdim falan. Şimdi canım sıkılıyor, buradan diğer şehire gidiyorum. Diğer şehre gidiyorum. Hadi diyorum biz sıkıldık Filipinlere gidelim mesela. Ama Filipinlere otobüsler de gideceğiz. yataklı otobüs olduğu için de Çok- keyifle alıyoruz. Yatarak Gerçekten gidiyoruz çünkü. çok keyifli oluyor. O yüzden o anlamda da çok güzel. Yani bence kesinlikle uzaktan çalışma imkanınız varsa, ki yoksa da yaratın. Bence yaratın. Kesinlikle yapılması gereken bir şey diyorum. Yani şöyle bir durum da var. En son özet geçecek olursak da şu an Türkiye'de bir şekilde aylarınızı geçirebiliyorsanız yurt dışında çok daha rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Yani İlk başta diyordum ki ya yeter mi? Bir şey çıkar mı? Şimdi böyle bakıyoruz da oraya gittiğimizde öyle olmuyor falan diyordum. Yok öyle bir şey yok yani. Türkiye'de biz gerçekten tabii çok imkansızı başarıyordunuz Evet diyebilir yani, miyiz? Çok güzel insanlarımız var da çoğu insan da olması gerektiğinden fazlaya bazı şeyleri yapıyor. O yüzden bizi çok yoruyorlar. Yani aldığımız internet, bak en basit, hiç uzağa gitme, internet biz telefon attığımızda verdiğim fatura benim Türkiye'de 800.000 TL şu an sınırsız kullanmak için. Ben burada bir aylık sınırsız hat aldım 200 TL. Sana burada acaba mı ya öyle bir şey olamaz. Mesela ben bazı şeyleri duyunca diyorum ki ya öyle bir şey olamaz. Bu kadar yapmazlar diyorum. Yani Türkiye'den düşündüğümüz için bu da ücretsiz değildir ya da bu kadar uygun değildir diyorum. Öyle değil yani. Gerçekten burada sanki senin yeter ki gel yaşa demek için her şey mümkün Evet. gibi yani. Neyse, konumuza geri dönecek olursak son olarak Hazal hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Hazal'ı hani kolay diyoruz. Freelance tabii ki kolay. Ama Hazal'da şöyle bir geçmişi de var Hazal'ın arkadaşlar. Zamanında Coca-Cola, BMW gibi böyle büyük markalara yönetti. Hatta Mini Cooper'ı falan yönetti tasarımsal olarak. Şu anda da yine büyük bir markayı yönetiyor ama ismini vermek istemiyoruz onun. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Güncel olduğu için evet söyleyemiyoruz. Bu gibi büyük markaları yönetti arkadaşlar. O yüzden aslında Hazal'ın da bir geçmişi var. Bu konuda da böyle bu deneyimleri kazanmak için ne yapmaları gerekiyor insanların kanka? Şimdi ben ne yaptım? Ben bir yıl boyunca stajyerlik yaptım. Hiçbir şekilde para almadan çalıştım. Bir yıl boyunca orada da çalıştığım yerde de güzel markalar vardı ve portfolyom için çok iyiydi. Portfolyo hazırlamama sebep oldu bu. Twiggy vesaire ne vardı? Başka Nutrigine vardı. Mahmut Kafe vardı. Arzum vardı. Arzum vardı. Ama şöyle tabii ki burada önemli olan şu, bir yıl parasız çalışabilmeye göze almak. Biraz zor. Öyle bir yıl geçirdim. Ondan sonra portfolyomu o markalarla donattıktan sonra asgari ücretten bir yere girmek için bütün ajanslara başvurdum. Tabii bir sürü platformları var tasarımcılar için. Zaten ondan sonra sova söküğü gibi geliyor. Eğer uzun bir yerde bir anlaşırsanız kalıyorsunuz. Ama Hazal şöyle bir şey yapmış, hani tek bir yerle yetinmeyip hani daha geniş bir kitleye ulaşmak adına sürekli iş yeri değiştirmiş. Bu sayede mesela şu an farklı iş yerlerinden arkadaşları buna iş paslayabiliyor. Bu bence çok daha büyük Evet. bir portfolyo diyebiliriz ben. Evet yani bilinçli olarak Hazal bir
yerde 4-5 aydan fazla kalmıyordu bilinçli olarak. Grafik tasarımda şöyle bir şey var. Gerçekten uzun süre çalışmak çok zor. Çünkü mobbing olayı çok var orada. Benim gözlemledim. Ben yapmadım. Ben de bu arada grafik tasarım okudum da ben yapamadım. Ben ilk 4-5 ay yaptım. Ondan sonra bana göre değildi. Çünkü gerçekten psikoloji çok yoran bir iş. Yani hem fiziksel olarak yoruyor seni hem de anlamadım ama değişik bir şekilde çok mobbing var orada. Kullanıldığını çok hissediyorsun. Ben buna gelemedim. Ama Hazal bu konuda gerçekten çok iyiydi. Sürekli güncel olarak işte 5-6 ayda bir ajans değiştirdi. Bu ona çok güzel insanlar sağladı ve bu insanlar da gerçekten güzel ajans değiştirdiğin zaman yarın bir gün sen iyi tasarımcıysan, iyi iz bırakmışsan sürekli işleri olduğu vakit sana dönüyor. Bu da zaten freelance kapısını açıyor. Hazal da bu yüzden 2-3 yıl önce aslında böyle freelance'e başladı yandan sürekli. Ondan sonra tam işini bırakıp tamamen freelance'e Ama döndü. çok çalışma, çok çalıştım. Tabii ki çok yani o. Mesai Hatırlıyorum saatlerini ben. de katarsak çok. Hatta bizim ajans sektöründe bir şey vardır, böyle bir makara vardır. Herkes çiğ köfteci açmak istiyor. Çünkü aldığımız paranın çalıştığımız şeye hiçbir karşılığı yok. Çünkü mesai olayı çok var. Yani mesaiye bırakıyor. Sürekli bir mesai var. Sürekli iş yetişmedi. Hafta sonun bazen kapanıyor falan. Biraz zor. Yani şimdi anlatınca daha zor gelmiştir. Aynen, Ama şu an burada olup freelance alıyorum, ne güzel işte çat diye alıyorum gibi oluyor ama aslında o freelancelerimin hepsi zamanında çalıştığım tanıdığım insanlardan referans olarak geliyorlar. Ama yine de hiç tanıdığın referansın olmasa bile birçok platform artık tabii bunu ki fırsat hiç bitmiyor. orada. fırsatı çevirmeye başladı. O yüzden güzel bir gözünüz varsa, tasarımcıysanız Burada da size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hazal'ın Instagram'ını da koyalım aşağıya. Oradan da Hazal'a herhangi bir fikriniz varsa bunu sorabilirsiniz. Veyahut da iş teklifi olarak da hani bir şeyler sunabilirsiniz Hazal'a. Size yardımcı olabilir. Her türlü iş fikri verilir, iş fikri alınır yani kısacası. Hazal'la Logolar, iletişime bannerlar geçebilirsiniz. Bu arada Yusuf Twitter influencer'ı kendisi. Bir sürü takipçisi var. Ve trade üzerine bir Tamamen trade, evet. Yani şöyle benim de dediğim gibi ben de Hazal'la beraber grafik tasarım okumak istemiştim. Grafik bizim tasarıma ajansa girmiştim. girdi. Orada bir insanları Evet. gördü, bir tokat yedi. Yani ben çok seviyorum. Aslında iş çok güzel. Bilgisayardan tasarım yapmak çok hoşuma gitmişti. Ama bende hem o yetenek yok. Gerçekten böyle üretemiyordum. Sadece böyle belli işler yapabiliyordum. Ve ajanslar bana göre değildi. Ben onu sezdim içeride. Sonra o işten çıkmak istedim. Yapamadığım için. Ama bir şey de olması lazımdı. Çünkü birikimim yoktu. Daha yaşım ufaktı. Bağlantı tutturur musun? Grafik. Evet, grafik tasarımdan grafiğe bağlantı olmuş. Yani böyle o zamanlar çok bir paramız yoktu. Hazal'la beraber zaten bir paramız vardı. Çok az bir birikmiş paramız vardı. Biz bu arada sürekli bir tişört işi yapmaya çalışıyorduk. İşte sürekli zaten böyle geçti bizim hayatımız. Sürekli böyle bir şeyler deniyorduk. Az bir paramız vardı. Ben onunla işte her zamanki herkesin bildiği gibi Twitter kriptoya girdim. Bir battık yani. Bir yükseldik falan. O ne oluyor falan derken sonra bir battık. Hiç paramız kalmadı falan. Sonra ben bunu öğrenmek istedim. Grafik tasarım yanındayken 3-4 ay böyle bayağı bir kafa yordum. Eğitimini aldım. İzledim. İşte grafiklere baktım falan. Bir anda o yeteneğimin olduğunu anladım. Çünkü gerçekten daha hızlı kapıyordum. Bunu hissediyordum ve gelişmeye başlıyordum. Ondan sonra tabii o bir anda olmadı yani. O süreçlerim yine çok zordu. Yaklaşık 1-1,5 yıl ben de hiçbir şekilde para kazanamadan sadece grafik bakarak kendime eğitmeye çalıştım. trade de kolay bir meslek değil aslında. Hani herkes şey hayal ediyor. 2 tane çizgi çizince böyle milyonlar kazanabileceğini hayal ediyor maalesef. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Burada da yine tabii ki kolay gibi gözükse de çok büyük emek var aynen. Yurt dışından çoğu kaynaktan eğitim aldım. Geceler boyu izliyordum. Hep backtest yapıyordum, bu grafiği geri sarmak demek. Yani kendimi sürekli test ediyordum falan. Bundan 4-5 yıl önce para kazanabilir duruma gelmeye başladım. Yani günlük harçlığımı çıkartabiliyordum. Yani biraz daha bu trade'e dönüyordum. En sonunda güzel olan şu oldu. Fon şirketleriyle tanıştım. Bu fon şirketlerinde belli bir yerleri geçtiğiniz zaman belli bir kriterleri var, aşamaları var. Bunları geçtiğiniz zaman fon sağlıyor size. Başarılı trader'sanız bunu devam ettirebiliyorsunuz. Yaklaşık 3 yıldır da buna geçtiğim için ondan sonra hayatım çok değişti. Yani bu 3 yıl içinde fon şirketlerinde başarı elde ettiğim için güzel paralar kazandım. Şu anda bütün gezmemiz, yaptığımız her şey bunun sayesinde. Burada da mesela uzaktan yapabilmem, yani dediğim gibi internet olduğu her yerde çalışabildiğim için benim için mükemmel bir kapı oldu bu. Bu yönde de ilgisi olan varsa gerçekten burada da bir fırsat var. Bunu da bilinmesini istiyorum. Çünkü çoğu insan bunu sanıyor ki kripto, işte kriptodan para alacağım, yükselecek, yok batacak, yok o kumar. Araya bir şey sormak istiyorum. Benim söylemek istediğim, şimdi Reels'larda çok fazla iş fikri var. İşte buraya yatırım yap. İşte grafik tasarım için de keza öyle. Ve bir kişi bile duysa hoşuma gider bunu. Gerçekten emek verdiğiniz zaman karşılığını alıyorsunuz. Böyle sakın 5-6 ayda harika yerlere gelirim hayaliyle yanlış adımlar atmayın yani. Şu an bile sen hani yaptığın bir işte hala yeni şeyler öğreniyorsun Ege. Kesinlikle. Ben her gün yeni bir şey öğreniyorum. Hazal şimdi söyledi. Ben de süreci anlatırken fark ettim. Gerçekten çok çalışmışsınız. Yani 1-2 yıl, 3 yıl hiç para kazanamadan sürekli... Ben Yusuf'u sürekli böyle görüyorum. Bakın böyle görüyorum. Evet. Sürekli uyuyor.
batabiliyor buraya. Trader'larda batabiliyor Evet. diyebilir miyiz? Trader'lar tabii. Yani benim de kötü dönemlerim oldu tabii. Bu 2-3 yıl içinde de oldu. Bazı aksilikler oluyor çünkü gerçekten çok aktif bir iş yani. Bir günü kesinlikle tutmuyor ama tabii ki bunun bir disiplini var. Mesela biraz önce de şey söylüyordum. Instagram'da, Twitter'larda falan görüyoruz işte kripto kumar yok bilmem ne. İşte bunlara girmeyin falan diye bir önyargı da var. Tabii ki bu kadar değil ama buna ben de biraz katılıyorum. Çünkü şöyle görülüyor şu an. Ben bir yatırım yapacağım. İşte ben bir şey alacağım, yükselecek. Şöyle olacak. Böyle şans gibi gözüküyor da bu böyle bir iş değil arkadaşlar. Bu tamamen bir meslek yani. Bu traderlık dediğin şey tamamen bir farklı bir meslek. Bu Günde 1 saat yaparak yapabileceğim bir iş yok, değil. yok, öyle bir şey kesinlikle değil. Yani o zaman şansa bir şey yapabilirsin ya da şöyle söyleyeyim. Bir şey denk gelir sana ancak o ama bunu devam ettirmek istiyorsan bu bir meslek gördüğünüz gibi değil. Ama şöyle de bir durum var. Devam ettirebildiğin sürece ki bence yetenek de istiyor. Çünkü benim 4-5 yıl çalışıp da gerçekten hiçbir şey başaramayan arkadaşlarım da var. Tanıdıklarım da var. Bu işten en sonunda vazgeçiyorlar. Çünkü yetenek de isteyen bir şey. O göz aşinalığı mesela görsel hafızanın iyi olması gerekiyor gerçekten. Bunlar işin içine girince anlıyorsun ama şöyle diyeyim. Bence yönelilebilecek bir sektör. Sadece devamlı yapılan bir iş varsa 1 yıl, 1,5 yıl ayırman gerekiyor ama tamamen. Ondan sonra da bence hayatınız oldukça rahatlıyor. Yani dediğim gibi ben tamamen o şekilde yaşıyorum. Şu an ben 5-6 yıldır hiçbir işte çalışmıyorum. Tamamen Sadece trade trade'le üzerinden. geçiniyorum. Bu kadar. Başta böyle bir toz pembe hayat verip sonra Evet. bir acı gerçekleri vurmuş gibi olduk ama maalesef böyle. Ne yaparsanız yapın bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz ama bu yolu bulmak için de yine bir çaba, yine bir efor sarf etmeniz gerekiyor maalesef. Maalesef değil aslında bu güzel bir şey. Çünkü gerçekten azmi olan insanların başarması bence güzel. Evet ya o anlamda geliştiğini görüyor olmak çok güzel bir şey. Bilmiyorum ben mesela kişisel olarak hayatım boyunca belli bir maaşa belli bir işte çalışmak yine gücenmem. Ben bugün de gidip çalışabilirim. İstediğim her yerde çalışabilirim. Hiç gücenmem bundan. Ya geçmişte Ama- de çalıştı yani Tabii çocukluktan ki. beri bu arada Yusuf da çalışıyor bir yerlerde bir Tabii şekilde ben yaşım- hayatını geçirmeye çalışıyor. Yaşım doğmadan önce bile motokuryelik yapıyordum yani yaşım doğmadığı için. 14-15 yaşında. Tabii. Sürekli çalışıyordum da yani baktığım zaman o hayatı değil de daha farklı çabayla mesela hala birçok hayalimiz var Hazal'la beraber. Şunu yaparız, bunu yaparız, şöyle yaptığımız vakit bunu yaparız. Yani sürekli bir aktif olmak da çok güzel bir şey. Bunlar sizi korkutmasın bence ve sonucu güzel. Yani şu an burada olmak inanılmaz güzel hissettiriyor insana. Mutlaka girişin yani bir şeylere girişin derim. İş fikrine döndük. Gezmeden, muhabbetlerden iş fikrine Ya döndük. öyle ama bu da hayatın maalesef acı gerçekleri diyebiliriz. Evet. Ya şöyle, biz mesela geziye çıktık, yolda karşılaştık hani. Evet, o da Belki var. muhtemelen hiçbir zaman karşılaşamayacağımız bir şekilde tanıştık. Bu arada ben de Konyalıyım. Ben de Konyalıyım da imkansız Şu an ikimiz de karşılaşmamız. Konyalıyız, evet. Son olarak da şey diyeyim, trade hakkında da bilgi almak için veyahut da eğitimini alıp kendinizi geliştirmek istiyorsanız da yine Yusuf'a Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Merak eden varsa tabii ki yardımcı olmaya çalışırım. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yusuf ve Hazal'a da destek olup bize de tabii ki beğenip abone olursanız çok seviniriz. Evet. Hepimizin buna ihtiyacı var çünkü hala hepimiz yolun başındayız aslında ve daha inşallah çok güzel yerlere geleceğimizi ümit ediyoruz. Bizi sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bu arada Yusuf ve Hazal'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, Bizi onlara da ayrı evlerinde teşekkür ederiz. ağırladılar. Çok Evet. keyifli Ben oldu. teşekkür Nazar çıktı. Biz teşekkür ediyoruz. Ali ile Vesile olmasaydı dünyayı gezebileceğimizi göremezdik. O kadar hayatımızda Evet. bir dönüm noktası oldu Ali ile Vesile. O yüzden hayatımız boyunca bir yerleri var. Hayatımızda hep anabileceğimiz insanlar oluyor. Öyle duygu şelalesi. Karşılıklı olarak birbirimize çok fazla şey kattık yani genel olarak. Bir de çok zor ya beraber 4 ay gezebilmek çok zor bir şey. Ve Yani. hani Evet. gece de birlikteydik, sabah da birlikteydik. Biz bir ay gezdik diyorum da o bir ay hiçbir şekilde ayrılmadık. Sadece çadırlarımız mesela çadırda kaldığımızda çadırlarımız ayrıydı. Aramızda 1 metre mesafe var. Ayrı yatıyorduk ama sabah kalktığımızda ilk gördüğümüz şey yine birbirimiz oluyorduk. Bayağı bildiğiniz karı koca ilişkisini Malezya'da da- farklı bir boyuta taşıdık. Malezya'da da öyleydi. Odalarımız ayrıydı ama sonra baktık ki çok iyi anlaşıyoruz. Ali ile Vesile sürekli diyoruz ki bizde kalın, bizde kalın. Sonra sürekli bizde kalmaya başladılar. Güzel tamam. Garip, güzel bir ilişki oldu Evet. aramızda. Ama işte mesela en güzel örnek bu, en büyük kanıt. Dışarı çıktığınızda Türkiye'deki gibi olmuyor arkadaşlık. Türkiye'nin içindeki yaşadığınız yerin, Türkiye olması önemli değil, yaşadığınız yerin stresiyle yarın ne yapacağımı düşünürken o aradaki arkadaşlığı kaçırıyorsun. Ama yurt dışındayken, ülkenin herhangi bir yerindeyken Türk'le karşılaştığında bütün kendinle ilgili egoların, sınıfın, kazandığın para, Hepsi onların hepsi sıfıra iniyor ve insanmış gibi gerçekten kalp bağı oluyor. O çok güzel oluyor. Ve Türkiye'de mesela bir sebeple tanışıyorsun. Sebeple ilişki bir yere kadar gidiyor ama burada Evet. resmen sebep değil amaç oluyor yani. Bu sefer aynı amaçta olduğun için. Evet evet. Amaçla ilerleyen bir arkadaşlık olduğu için bu sefer daha keyifli yani. İşte mesela Türkiye'de hep tanıştığım biriyle
ve büyük oranda zorunlu kalıyorsun. Yani onunla ben görüşmek Herkes zorunda sorsan kalıyorum abi oluyorsun. gezmeyi çok severim der ama hani bu amaçla hepimizin tanışması Evet, gerçekten yani çok güzel. daha güzel. Hatta biz bu amaçla tanışmayıp sonradan bu amaca dönmüş olmamız daha da güzel bir Hayat şey. garip ve bir şekilde çabaladığınız sürece bir yerlere varıyorsunuz arkadaşlar. Çabalamayı asla Bu bırakmayın. video kapanmayacak galiba. Aynen bitmiyor. Artık ben Bir şey değil mi? Bence videonun son 10 dakikasında hani böyle bazı kanallar vardır ya böyle kaslı maslı adamlar. Arkadan bir o enerji depolayıcı bir müzik ve başarabilirsin, yapabilirsin, yürü, motivasyon videosu. devam. Evet. Bence öyle bir müzik konulabilir bir kısmına. Yaparsın hocam. Vesile evi topluyor video çekeceğim diye. Bir yandan gideceğiz biz bu arada arkadaşlar. Bu gelecek günün videosu. Geçmiş günler gelecek gibi hissettim kendimi. Spider-Man miydi, Batman miydi neyse. Şöyle odayı göstereyim. Odanın biri bu şekilde. Burada perde de var bu arada. Aynen şurada strafor perde miydi bu? Şöyle yatarken böyle mükemmel manzaranız burada da var. Burada çalışma masamız var. Makyaj masası, Makyaj. çalışma masası ne oğlum? O kadar yabancıyım konuya. Çok amaçlı Maşa. Allah'ın maşası oluruz inşallah. Burada da diğer odamız var şu şekilde. Bu arada evde 2 tane klima var. Birisi burada, birisi burada. Alacak arkadaşlar sahibinden yazsın bize. Burası tuvaletimiz. Duş sistemi çok güzel bu arada, aynen. Hem yukarıda var hem aşağıda var ve taziği çok güzel. Evet, adaya veda ediyoruz. Muhtemelen biz uzun süre görüşemeyeceğiz. O yüzden birkaç gün kaldık burada. Çok güzel vakit geçirdik. Onlara çok teşekkür ederiz. Her şey için bizi doydular, yedirdiler, içirdiler. Allah razı olsun. Burada çamaşır makinesi var. Ben tatmaya devam ediyorum. Buzdolabı, mikrodalga var, ocağı var. Krep fırını yok. yapan var. Kettle var. Aynen krepçi bir O tane otomatik aşçımız geliyor, eve var. alınca otomatik geliyor. Evet artık cidden bitirmeliyiz. Evet, Ben gideceğim bitirmeliyiz. bamya. Ben, Bamya ben de yaptım. tavuk doğrayacağım. Sana yapıyorum. Ocakta yemeğim var. Ocakta yemeğim. Evet, ocakta yemeğimiz Evet, var. kimse bir şey daha demeden kapatalım hızlıca. 20. deneme. Gelecek bölümde gezmeye devam edeceğiz ama bu da böyle bir çerezlik, böyle farklı bir bakış açısı kazandığımız bir video oldu diye düşünüyorum. Daha doğrusu sizin için de böyle güzel bir kafa açıcı video olduğunu düşünüyorum. Bize eşlik ettiniz ve bize fikirlerinizi, bakış açınızı Hayatınızı bizle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz bu imkanı sağladığınız için. bir Şöyle sonraki yapalım. videoda görüşürüz. Üzemez.